Selamünaleyküm dostlar. Deneyim vaktine hoş geldiniz. Evet, bugünkü videomuzun konu başlığı filament türleri dostlar. Hızlı bir giriş yapmak istedim. Olabildiğince çok detaylara girmeden, konuyu uzatmadan mevcut önümde görmüş olduğunuz filament türlerini sırasıyla nedir, ne için kullanıyoruz, hangi filament türleri hayatımızda mevcut bunları konuşacağız. Bildiğiniz üzere birçok kullanıcı ilk yazıcıyı aldığımızda kutunun içerisinden çıkan PLA filament dışında başka filament türleri olduğunu gerçekten bilmiyor veya öğrenmesi geç sürüyor. O yüzden bu videoda PLA dışı filament türlerinde hayatımızda yer aldığı ve hangi yollarda ne için kullanacağımızı bu videoda birlikte konuşmuş olacağız. Elbette sizler de videonun altına yorum olarak hangi filament türünü daha sık kullandığınızı ve neden kullandığınızı, deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hazırsak başlayalım. İlk filamentimiz PLA filament dostlar. PLA filamentte kendi içerisinde bir sürü çeşitleri var. PLA'nın ham maddesi mısır nişastası. Bazı üreticilerde ek olarak şeker kamışı da kullanabiliyor. Bunun dışında renklendirme için ve biraz daha sağlamlık katmak adına ek kimyasallar da kullanabiliyor. Bu tarz üreticilerin kullanmış olduğu malzemelerin kalitesi filamentin kalitesini ortaya çıkartıyor dostlar. Bu yüzden piyasada 400 liraya da PLA filament bulabilirken 1600 liraya da aynı şekilde PLA filament bulabiliyorsunuz dostlar. Bunların arasında gerçekten kalite olarak tüm filament türlerinden bahsediyorum. Elbette fark var ama gidip de en pahalısını da almaya, en ucuzunu almaya da gerek yok. Şimdi PLA'dan devam edersek benim sizlere ilk aktaracağım konu Eco PLA. Bunu birçok üreticide göremeyeceğiniz ama bazı üreticilerde yer alan bir filament türü. PLA ile aynı. Eco demesindeki sebep doğaya katkı amaçlı makaronsuz yani makarasız size gönderilir. Siz makarayı kendiniz bastıktan sonra makaraya filamenti yerleştirip takıp kullanabiliyorsunuz dostlar. Ben uzun yıllardır Eco PLA'ları kullanıyorum. Makaraları kendim basıyorum. Bu şekilde normal PLA fiyatından bir tık daha uygun oluyor dostlar. Bu şekilde devam ediyorum. Eğer Eco PLA görürseniz mevzu bu. Mevzu makaron yok. Şimdi normal PLA'da biliyorsunuz bizim en sık karşılaştığımız nedir? Özellikle seçtiğimiz ve istediğimiz rengin fiziki olarak karşılığında aynı renk tonuna sahip olmaması. Tam beyaz alıyorsunuz, hafif gri gibi geliyor. Veya işte baskılarda ipliklenme oluyor. Veya bazısı çok fazla sıcaklık derecesinde eriyebilirken bazılarında daha düşük derecelerde baskılar alabiliyorsunuz. Bunlar hep üreticilerin kendi ham madde olarak kullanmış olduğu diğer malzemelerin kalitesiyle alakalı dostlar. Şimdi PLA'nın sınıflarına girersek PLA Plus, PLA Premium, PLA Pro diye alternatiflerimiz elimizde var. Şimdi bunlar ne oluyor? Bunlar aslında normal PLA'ya göre ekstra katkılarla biraz daha bizlere sağlamlık ve kalite sunuyor. Bunlar üreticilerin bizlere sunmuş olduğu özellikler neyse bunları lanse ediyorlar. Ama bu konuda benim tavsiyem şu, daha doğrusu deneyimim şu şekilde. Şimdi ben PLA Plus'ı çok uzun yıllardır kendi ürünüm olan keçeli ragle için kullanıyorum dostlar. Normalde ragle ile bu performansı, bu kaliteyi alamamıştım. Şimdi bunun yerine PLA Plus'a geçiş yaptım. Asus'un PLA Plus ürünü kullandım ve istediğim verimi aldım. Lakin bu filament birazcık pahalı olduğu için alternatif diğer yerli üreticilerin PLA Plus'larını, Premium ve diğer ürünlerini denediğimde gerçekten normal PLA'dan hiçbir fark olmadığını, o PLA Plus ekstra ürün hissiyatını ve finalde ürünü bastığımız zaman sonucu bana veremedi. Yani bu konuda gerçekten yerli üreticiler kendilerini geliştirmeleri gerekiyor dostlar. Şimdi global markaları bir kenara ayırıyorum. Gerçekten onlar da mevcut filament türlerinde gözle görülür bir fark oluyor. Ama bizim yerli üreticilerimizde bu ne yazık ki yok. O yüzden PLA Plus'ta normal PLA'ya göre birazcık daha tokluk hissiyatı verirken dediğim gibi diğer denediğim markalarda bu hissiyat alamadım. Herhangi bir PLA normal PLA'dan bir fark olmadığını gördüm. O yüzden PLA Plus, Premium, Pro bu tarz ürünler tercih ederken mevcut o filamenti kullanan kullanıcılar varsa onların yorumlarını okumanız, ona göre birilerinin deneyimleriyle bunları kullanmanızı öneririm. Şimdi PLA Premium, Plus, Pro'yu kenara ayırırsak bunlar yine PLA sınıfında. Şimdi ekstra olarak bizde ne var? PLA Silk var dostlar. Bununla ilgili yakın zamanda bir videosunu çekmiştim. İzlemeyenler yukarıdan izleyebilir daha sonra. Bu ise bizlere dekoratif amaçlı bir ürün basacaksak bizlere ne sunuyor PLA Silk? 1. Parlaklık. 2. Katman izlerinin görünmemesi. İşte PLA Silk filament türünde dekoratif tarzı ürünlerde bizlere bu imkanı sağlayabiliyor. Normal PLA'ya göre. Bununla ilgili de jet motorun çarklarını parlak görünsün diye PLA Silk ile basmıştık. Hatta o videoda at figürü basmıştık. Oldukça şık, katman izleri belli olmadan parlak bir görünüm sunuyordu dostlar.
dostlar. Bizler de bu tarz ürünlerimize PLA silk tercih edebiliriz. Şimdi PLA silk dışında mutlaka duymuşsunuzdur. Wood, Star gibi alternatif PLA'nın içerisinde ekstra maddelerin yer aldığı filament türleri. İşte burada ağaç katkıları var. İşte PLA Star'da ne var? İçerisinde sim parçacıkları var. Bu tarz filament türleri de yine dekoratif amaçlı bizlere imkan sunarken şöyle de bir durum ortaya çıkıyor. Bu tarz filamentleri 0,4 milim nozulla kullanamıyorsunuz dostlar. Tıkanma yapıyor. Önerilen 0,6 ve üstü. Ama yakın zamanda da ismini vermeyeyim. Ağaç filamentlerinde özellikle bizim filamentimiz 0,4 milim nozulda tıkanmıyor diye yeni bir ürünler de çıktığında söylemek isterim. Araştırırsanız onları da bulabilirsiniz. Ama genel olarak bu tarz içerisinde ekstra pigmentleri olan yani parçacıklar olan filamentlerde 0,4 milim nozulda tıkanma yaşayabiliyorsunuz dostlar. Bunlara dikkat ederseniz satın aldıktan sonra sorun yaşamamış olursunuz. Çünkü genelde o aşağıdaki özelliklerdeki uyarıları dikkate almayabiliyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor. Şimdi PLA sınıfında genel olarak dediğim gibi bu tarz filament çeşitlerimiz var. Bunlar normal bizim hobi amaçlı kullandığımız ve bazı ürünlerde bize çözüm olacak ürünler. Şimdi diğer ürünlere geçmeden önce hemen TPU filamentle devam etmek istiyorum. TPU biliyorsunuz plastik ürünler basabileceğimiz bir filament türü. TPU'da ise burada bir numaralandırma görürsünüz. İşte 80, 85, 90, 95 gibi. Bu numaralandırmalar şuna yarıyor. O filament türünün yani TPU'nun yumuşaklığını bizlere söylüyor. 80 ile 95 arasında 80 daha yumuşak, 95 biraz daha sertime yakın ama yine yumuşak bir hissiyat bizlere sağlıyor. Bu ürünleri basması gerçekten birazcık diğer filament türlerine göre kolay değil, zor ama ihtiyacınıza göre eğer yumuşak bir malzeme ihtiyacınız varsa basacağınız ürünlerde mesela ben kameramın için çanta yapmıştım CF filamentte. Onun iç aksamını gözleri TPU filamentle bastım. Niye? Yumuşak bir yüzey olmasına kameraları koyarken çizilmesini istememiştim. İşte bu tarz ürünlerde TPU bizim tercih edeceğimiz filament türü dostlar. Yumuşak, işte top, terlik gibi elastik ürünleri TPU ile basabiliyorsunuz dostlar. Bu filamentlerde anlattığım her biri markaya göre kalitesi değişmekle birlikte baskı türleri de değişecektir dostlar. Ama bizim için önemli olan ne? Özellikle ben bir filament türünü kullanıyorsam öncelikle aynı şekilde bunu marka içinde dikkat ediyorum. Bana az problem yaratacak bir filament türü olması lazım. Evet, TPU ile sorun yaşayabiliriz ama ne kadar sorun yaşamanız veya PLA basarken çok sık sorun yaşıyorsanız ona göre bir tercihiniz olur. İşte bu konuda Patch'e geçiş yapmak istiyorum. Patch benim en çekindiğim filament türlerinden bir tanesi. Şimdi bu Patch'i ASA ve ABS alternatif olarak çıkmış açık kasa yazıcılarda basabileceğiniz bir filament türü dostlar. Burada PLA'ya göre biraz daha tokluk, sağlamlık hissiyatıyla birlikte yüksek sıcaklıklara dayanım imkanı sağlayan bir filament türü dostlar. Evet, basması birazcık zor. Çünkü şöyle, ben tüm filament çeşitlerinde baskıya verdiğim zaman gerçekten o baskı süresi bitene kadar genelde hiçbir zaman kontrol etmiyorum. Ama bu Patch'de nedense yaşadığım deneyimler sonrasında bir baskı veriyorsam sürekli yarım saatte bir kontrol etme hissiyatı geliyor. Acaba bir sorun oldu mu? Katman izleri belli olacak mı? İpliklenme olacak mı? Gibi böyle bir endişelerim vardı. Evet, jet motorun dış katmanını, kabuğunu tamamen HT Patch ile bastık. Herhangi bir sıkıntı olmasa da bir katmanda yapışma problemleri olduydu. Onları da eteklerle vesaire çözüyoruz ama genel filament türlerinde şimdi benim bunu tercih etmemdeki sebep ne olacak? Eğer yazıcım açıksa, kapalı değilse ABS, ASA yerine Patch'i tercih edeceğim. Ama benim yazıcım kapalı. Ben bu tarz Patch ile uğraşmak yerine en sık kullandığım ve herhangi bir problem yaşamadığım ve kalitesine de çok güvendiğim ABS'yi tercih ederim dostlar. ABS biliyorsunuz sağlamlık açısından kullanmamız gereken bir filament türü. Aynı şekilde ASA filamentte. Şimdi bunların arasındaki farkları sizlere anlatacağım. Şimdi ABS sağlamlık olarak benim gözümde en iyilerinden bir tanesi. Hatta çekiç videosunda da içlerinde en sağlamı ABS çıktıydı benim testlerimde. Şimdi ABS bizlere diğer filamentlere göre sağlamlık sağlarken aynı zamanda hafiflik de sunuyor dostlar. Yani bir ürünü şunu bastığınız zaman 100 gram geliyorsa ABS ile bastığınız zaman örnek veriyorum 90 gram geliyor. O yüzden hafiflik ve sağlamlık sunarken gerçekten basması o kadar kolay bir filament türü ki bunu samimiyetle sizlere söyleyebilirim. Genelde herkes ASA ve ABS'den çekinir. Ama dostlar benim bugüne kadar hepsinin içerisinde en kolay rahat bastığım ASA, sonra ABS. Hatta ikisi aynı sınıfta diyebilirim. Bunlarda önerilen biliyorsunuz yazıcımızın kasasının kapalı olması gerekiyor. Evet, açık kasa yazıcılarda basanlarınız var. Bunları biliyorum. Basamazsınız diye bir kural yok. Basarsınız.
Ama güzel kaliteli performans almak istiyorsanız ve problem olmaması için tavsiye edilen kasanın kapalı olması dostlar. O yüzden ABS bizim tercih edeceğimiz bir ürün. Ama kullanacağınız ürün, baskı alacağınız ürün eğer dış ortamda kullanılacaksa buna ne gerekiyor? Bir, suya dayanıklılık. 2, güneş ışınları yani UV ışınlarına dayanıklı olması lazım. İşte bu konuda ABS yerine ne yapıyoruz? ASA filamente geçiş yapıyoruz dostlar. ASA filament dış ortam için kullanılabilecek en iyi filament türlerinden bir tanesi. Özellikle güneş ışınlarıyla otomotiv parçalarında veya model uçak basıyorsanız gibi dış ortamları en uygun filament türü ASA filament dostlar. Bu da dediğim gibi bunları gerekli kapalı ortamı sağlayıp düzgün sıcaklığı verdiğiniz zaman sorunsuz kaliteli bir baskı alıyorsunuz dostlar. Bununla ilgili de videolarım vardı. Her biriyle ilgili konuştuğumda üst tarafta onunla ilgili videoları daha sonra izleyebilirsiniz. Aynı zamanda açıklamada da yer alacak linkleri. ASA filamentte dediğim gibi yine aynı şekilde dış ortamları için kullanmamız gereken filament türü. Bunu da kenara bırakıyoruz. Şimdi nereye geçiş yapacağız? Hemen sağımda PLA'nın CF modeli. Aslında CF olarak biz bunu sınıflandıralım. CF'yi gerek PLA'da, PETG'de diğer filament türlerinde görebilirsiniz. CF nedir? Karbon katkılı filament türü dostlar. Şimdi bunun içerisinde normal elyaf, cam elyaf gibi üretime bağlı, markaya bağlı çeşitler bulabiliyorsunuz. Hatta bunların içerisinde de CF 08, 17, 18, 20 gibi numaralarda görebilirsiniz dostlar. Bu numaralar bu filamentin içerisindeki katkı miktarının oranını temsil eder genelde. CF nedir? Şu anki elimdeki PLA CF, PLA filamentin içerisinde karbon parçacıkları eklenmiş, sağlamlık atan, aynı zamanda bu parçacıkların bir mat görünüm elde etmesiyle birlikte bizim baskılarda elde ettiğimiz sonuçta o katman izlerini tamamen yok etmesi dostlar. Bununla ilgili o videoda hatırlarsanız bastığımız üründe aynı enjeksiyon makinesinden çıkmış gibi bir kaliteli baskı elde etmiştik. İşte CF filamentlerde o mat görünümünden dolayı böyle güzel bir kaliteli baskı alabiliyorsun. Bununla birlikte genelde yanlış bilinen işte nozulu aşındırıyor durumu. Pirinç nozulu kullanmıyorsanız endişe etmenize gerek yok. Ama pirinç nozulu kullanıyorsanız bile eski tip yazıcılardan bahsediyorum. Ben o tarz yazıcılarda bile ayda bir nozul değiştirirken CF filament kullanıyorsanız ki ben pirinç nozulda da yani Elogo Neptune 4 Pro'da da bu filamenti rahatlıkla kullandım. Herhangi bir sorun olmadı. Sizler de kullanabilirsiniz ama normal yeni nesil yazıcılarda, çelik nozullarda herhangi bir problem yok. Bununla ilgili bilginiz olsun. Ama sağlık konusundaki o videomu da mutlaka izleyin. Yine fikirlerim aynı dostlar. CF filamenti dediğim gibi karbon katkılı biraz daha sağlamlık sunan ve görünüm olarak bizlere iyi bir sonuç veren filament türü dostlar. Bunu da kenara aldık. Diğer mesela üzerinden geçtiğimiz ve atladığımız PLA'nın neon gibi farklı filament türleri de var. Şimdi çeşitimiz çok fazla dostlar. Bunları yine ihtiyacınıza göre araştırabilirsiniz. Ben genel olarak elimde olanlar üzerinden gitmeye çalışıyorum. O yüzden mesela PLA neon ise gün içerisinde ışıkları emdiği zaman biliyorsunuz karanlık ortama girdiğinde ışık yayan bir filament türü dostlar. Şimdi bunu da kenara bıraktığımız zaman şimdi bir ürüne daha geçiş yapacağım ama ondan önce elimde olmayan ve bilmeniz gereken bir filament türü daha var. Şimdi isminde yanlış okumak istemiyorum. Kağıda bakmam lazım. Bir PVA, 2 IPS diye geçiyor. Ben yine alta yazıyorum. Şimdi bu filament türleri ise Türkiye'de büyük ihtimal zor görebileceğimiz, ben baktığımda yoktu ama global markalarda yurt dışında rahatlıkla bulabileceğimiz bir filament türü. Arkadaşlar bu filament türü ne için kullanılıyor? Bu filament türü desteklerde kullanabileceğimiz ve kullandıktan sonra suda çözülebilen bir filament türü. Şimdi ne için yarıyor bu işe? Eğer geometrik bir ürün basacaksak, yani nasıl örnek vereyim sizlere? Şu jet motorunu görüyorsunuz. Şimdi böyle bir modeli karmaşık olarak düşünürseniz mesela modelin iç kısımlarında destek atılması gerekiyor. Ama bu destekler atıldıktan sonra bu modele müdahale edip o destekleri sökmemiz imkansız hale gelebiliyor. İşte burada bu filamentleri kullanarak daha sonra baskı sonrası gerek suda çözünebildiği için suda çözüldüğünden dolayı o destek noktaları yok olmuş oluyor tamamen. İşte bu tarz geometrik karmaşık bir tasarımlarda bu filament türleri destekler için kullanılıyor dostlar. Ama dediğim gibi ülkemizde bulabileceğimiz bir filament türü değil. Eğer varsa mutlaka yorumlara da yazmanızı isterim. Şimdi gelelim benim yeni tanıştığım ve henüz daha test etmediğim ve test edeceğim bir filament türü dostlar. PVB. Bu Polymaker'ın Polysmooth modellerinden bir filament türü dostlar. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şimdi bu filament türünün yüzeyi burada görmüş olduğunuz izopropil alkol ile kolayca düzeltilebilen ve çözülebilen bir filament türü. Şimdi bunu ne için kullanabiliriz? Biliyorsunuz figür baskıları için SLA yazıcı öneriyorum.
diyoruz. Yani reçineli yazıcı. Ama FDM'le de yine basanlar var. Biliyorsunuz burada bizim katman izleri en büyük belamız. Aynı zamanda bazı modellerin alt kısımlarına destek geldiği için açısı çok yatay olduğundan dolayı sarkmalar olabiliyor ve o destek noktalarındaki katman izleri daha belirgin hale gelebiliyor. İşte bu filament türüyle baskı aldığınız zaman mevcut izopropil alkolle o yüzeyleri, katman izlerini yok edebiliyorsunuz tamamen. Yani FDM yazıcıyla bu filament türüyle SLI yazıcıdaki figür baskı kalitesine aynı olmasa da bile alabileceğiniz en iyi kaliteyi bu sayede yakalayabiliyorsunuz dostlar. Bununla ilgili detaylı bir video gelecek. İncelemesini yapacağız. Baskımızı alacağız. Nasıl işlediğini de sizlere göstereceğim. Aynı zamanda yüzeyleri temizlerken, düz hale getirirken bizlere de güzel bir parlaklık sunduğu için yakışıklı bir ürün ortaya çıkmış oluyor dostlar. Evet, bu tarz filamentlerin yani ekstrem olanların fiyatları elbette ki yüksek dostlar. Ama işte ihtiyacımıza göre bize sunulan alternatif yöntemlerle bu fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor. Hepsi aynıdır olayıyla değil, bu tarz bilinçli bir şekilde olaylara yaklaşmamız her zaman doğru olacaktır dostlar. Genel olarak benim özetlemem gereken konu ise PLA'da Eco PLA tercih ediyorum. Dekoratif ürün basacaksam tercih ettiğim Silk PLA güzel bir parlaklık sunuyor ve sağlamlık olarak kesinlikle ABS, ama dış ortamı için ASA filament. Son zamanlarda tercih etmeyeceğim çünkü yazıcım kapalı. Eğer açık kasa bir yazıcı kullansaydım bu filamentleri alternatif olarak tercih edeceğim PETG filament olurdu dostlar. Bunun dışında sizin basacağınız ürünlere göre, örnek bir vazo basacaksanız, mat bir görünümüne ihtiyacınız varsa mat ürünler tercih edebilirsiniz renkli. Bu konuda da biliyorsunuz renk olayında da yine üreticilerimizde gerçekten bir kısıtlama var. Daha doğrusu bir lık var. Yani bazı markalar 1-2 renk çeşidi sunabilirken bazıları 5-6 renk çeşidi sunabiliyor. Ama günümüzde global markalarda, bunlardan bir tanesi mesela Polymaker, bizlere 38 renk sunabiliyor veya farklı markalar 38 rengi kadar bizlere seçenek sunabiliyorlar. Bu yüzden bu tarz bizlere seçenekler sunabilen ve kalitesini arttırabilen üreticilerin çoğalması temennim olacaktır. Sizin de en sık kullandığınız favori filament türü varsa mutlaka aşağıya deneyimlerinizi paylaşmanız dostlar. Eğer sorularınız varsa mutlaka biliyorsunuz beni seve seve yanıtlayacağımdan emin olabilirsiniz. Genel olarak sizlere aktaracağım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.